buradaki hamaklarda yatabilir miyiz dedik. Eğer şu hayatta 2 tane bağımlılığınız varsa, we want to go here. We want to boat. Bir Aceh tamam. Vay be. Dünyada ne yaşamlar var arkadaşlar. Geldik. Geleceğimiz yere, konaklayacağımız yere 100'e yakın insan varmış. Burası kalacağımız oda. Of ya, of yani beni buldu bunlar. Ha, gülerken bile babam acıyor ya. Herkese selamlar. Dün Tonle Sap Gölü'nün en güneyinde olan köylerden birine geldik. Buraya neden geldik? Çünkü biliyorsunuz ki Kamboçya'nın yüzen evleri, yüzen köyleri meşhur artık. Bunları bilmeyen yok. Ama biz turistik yerine gitmekten ziyade rastgele bir kenarına gidersek illaki yine de yüzen evleri görürüz diye düşündük. Çünkü turistik olanlar gerçekten cıvkı çıkmış durumda arkadaşlar. Gölün kenarına ulaşabileceğimiz rastgele bir köye geldik. Burada tabii konaklama bulamadığımız için yine bir restorana geldik. Bir şeyler yedik, içtik falan. Buradaki hamaklarda yatabilir miyiz dedik. Onlar da kabul ettiler. Hatta kabul etmekle kalmadılar. Bize yemekler getirdiler, meyveler, sebzeler getirdiler. Sineklik falan serdiler şu çardak, kaldığımız çardağın çevresine. Bayağı bir her şeyi hazırladılar bizim için. Bir şeyler ödemek istedik, onu dahi kabul etmediler. Şimdi toparlanıyoruz. Toparlandıktan sonra köyün ucundan artık nehir kenarına, göl kenarına doğru ilerleyeceğiz. Gideceğimiz göl, üzerinde yaşanan bu göl, Güneydoğu Asya'nın en büyük tatlı su gölü ve birçok hayvana ev sahipliği yapan ve birçok insanın geçim kaynağı olan bir göl aslında. Oradaki yaşamları merak etmiyor değiliz. Okullar, hastaneler, aklınıza gelebilecek her şey yani çevrenizde olan her şey suyun üstünde. Daha önce buna yakın köylere şahit olduk. Kamboçya'nın başka noktalarında balıkçı barınaklarını gördüğümüz balıkçıların yoğunlukta yaşadığı nehir kenarındaki köyleri ziyaret etmiştik. Ama bu şekilde yüzen köy ve bütün hayatın suyun içinde, gölün içinde olduğu bir hayatı çok merak ediyorum açıkçası. Hadi gidiyoruz. Bulunduğumuz köy geldiğimiz noktadan beri gerçekten beğendiğimiz bir köy oldu. Gün batımında denk geldik ve uzun zamandır gördüğüm en güzel gün batımını burada gördüm diyebilirim. Çin tarzı evler görüyorum. İnsanlar çok güler yüzlüler burada. Çocuklar bizi görünce hemen dışarı çıkıyorlar, koşuşturuyorlar selam vermek için falan. Genel olarak köyü sevdik. Şöyle bir yol var, dümdüz bir yol. Bu yolu gideceğiz göle ulaşmak için. Biraz yürüyüp muhtemelen otostop çekeceğiz. Çünkü yol bayağı uzun. Bir market veya yiyecek bir şeyler arıyoruz aslında şu an bir taraftan. Vazgeçemediğim bir addiction ya, bağımlılık ya. Ta 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 tam. Çılgı çıkmış bunların ama. Burada elimde, bu ne biliyor musunuz? Kamboçya'daki biraların içerisinden böyle bedava falan çıkabiliyor. Bunu az önce yolda bulduk. Yolun ortasında. Eğer şu hayatta 2 tane bağımlılığınız varsa ve biri dondurma, biri fıstıksa ve üstüne şanslı bir insansanız ikisini bir arada yakalayabilirsiniz. Tesadüfen. Şeyim, there's not. Dünden beri fıstık arıyorum, bulamıyorum. Hello, Sosday. สวัสดีครับ
Şimdi biz bir yere geldik. Bu otostop çektiğimiz arkadaş nereye getirirse oraya geldik açıkçası. Çünkü tam olarak karşıdaki yüzen köye nasıl geçeceğiz bilmiyoruz. Gölün kenarına doğru geldik ama aslında tam da bir kenarda değiliz. O yüzden getirdiği yere geldik. So stay. Do you speak English? No, you know English. We want boat. Boat. Berpindah Aceh dah. Aceh kemayak lah ni. Nak ikut sana. Tak ikut sana. Okay. Okay. So we want to go here with boat. Translate. Kira ni bawa. Tao có phơi cái đam tiết con ơi, nó vào đây vô xe con. Ah, kesut ơi. Một chị hai con ơi. Sao phải phải nằm ở đây? Hai đứa. Cái gì? Đất không sống mà. Anh đất không có. Ấy lúc tới chừng cung đây là nó mình tay lại một tấc hay ở bà tam tới. Bốc tay rồi các kiểm tra trên tay tham hiểu. Khmer alfabem de var. Hem balıkçılar hem de burada marketleri var. Bir şeyler satıyorlar. Cho các anh em rẽ tay này đục tay rẽ tay xuống kim. Các nó sao cái mà đam tiết có phải chơi tham mà đam tiết. Küçük balıkları ayıklamışlar. Şöyle şişleri geçiriyorlar. Khơi nhà thằng có hàm mà. Chi cái này tới nó vẫn tay lại chứ. Diğer balıklar var. Çok lezzetli kokuyor. Hello. Bir şelale dalga geçiyorlar ama Kamboçya'da yaşayan Müslüman topluluklar da var. Çam Müslümanları. Köpeklerin suratlarının asıklığı şaka mı? Okulların ve evlerin göl kenarında olmamalarına rağmen bu kadar yüksekte olmaları ve altındaki bu sütunların sebebi çevredeki nehirlerin ve göllerin mevsimlere göre debisinin artması veya azalması arkadaşlar. Yağmur sezonunda Tonle Sap, henüz görmediğimiz o büyük gölden bahsediyorum. Yüksekliği 10 metreye kadar çıkıyormuş yağmur sezonunda. O yüzden bakın. Yani öyle tahmin ediyorum ki şuradaki su da yağmur sezonunda şuraya kadar çıkıyor. O yüzden buradaki okullar, evler falan hep bu su artışını göze alarak yapılmış. Şuradaki ağaçları görüyor musunuz? Ağaçların köklerini. İşte tam olarak oraya kadar su geliyor buraya. Sesler. Çocuklarım ya. Bazen öyle yerlerden geçiyorum ki diyorum ki ben gerçekten burada mıyım ya? Vay be. Dünyada ne yaşamlar var arkadaşlar. Ne kadar farklı yaşamlar var görüyor musunuz? Bunların hepsine şahit oldukça insan diyor ki hakikaten paranın pulun hakikaten önemi yok. Başka bir şeylerin önemi var ya. İletişimin önemi var. İnsanoğlunu anlamanın önemi var. Ama yani yaşam şartları olarak sadece Türkiye'ye ve Avrupa'ya bakıp da maddi meseleleri düşünüp de her şeyi para üzerinden değerlendirmek bana saçma geliyor. Şu gezgin yaşamın bana kattığı en büyük öğreti bu olabilir. Tekne takıldı galiba oraya. Şu sizin ilk bakışta toprak ve kum olarak algıladığınız şeyler aslında deniz kabukları. Limana doğru ilerliyorum. Bir liman varsa tabii. Şöyle nehir boyunca. Böyle yan tarafta sağlı sollu. Sağlı sollu değil, sadece sağlı. Yok, sağlı solluymuş. Yemekçiler, kıyafetçiler, pazar yani.
Ekmek arayışı başlasın. Tavuklar. Elleri kolları bağlanmış tavuklar. Đây. Sesler. Buralar 33 derece, 34 derece ortalama. Ve burada o kadar çok şu şapkalardan, kadife ve yünlü şapkalardan takıyorlar ki gerçekten aklım almıyor bazen. Diyorum ki nasıl terlemiyorsunuz ya? Böyle kazak falan giyiyorlar. Ama bir güneşten korunma için kalın şeyler giymeyi biliyorum ama bunlar çok yünlü ya. Şöyle şapkalar var. Tam benlik. Ortası tam şöyle saçımı geçirmelik. Bakın bu videoyu Kamboçya'ya gelecek olan biri izliyorsa şiddetle söylüyorum ki şunun ismi pin noodle diye geçiyor. Yumurtasız olanı yiyorum ben ama şu tarz noodle o kadar lezzetli oluyor ki size anlatamam. Kamboçya'nın noodle'larından biri, özellikle Çam Müslümanlarının olduğu, yoğun olduğu bölgelerde daha çok bulabilirsiniz bundan. Şimdi görür görmez onu istedim çünkü çok nadir bulabiliyorum bunu. Ve burada tabureler, sandalyeler o kadar küçük ki. Zaten kendimi yer yer biraz dev gibi hissetmiyor değilim çünkü Kamboçyalılar biraz minyonlar. Ya her şey de onlara göre olduğu için böyle sandalyelerde şöyle oturunca kendimi çok dev gibi hissediyorum. Birkaç bölüm önce dudağımızı uçuklatan o balıkçı köyünün olduğu yere gittiğimizde denediğimiz pir noodle kadar olmasa da bu da lezzetliymiş. Sevdim. Gerçekten Kamboçya'da yemekten en çok keyif aldığım şey bu olabilir. Öneriyorum. Burada gördüğümüz bütün bu kayıklar muhtemelen bizim gitmek istediğimiz yere doğru gidiyorlar. Tek yapmamız gereken bir tanesini seçmek ve sormak. Bayağı aktif gördüğünüz kadarıyla. Buradan teknelerden ürünler getiriyorlar. Meyveler, sebzeler getiriyorlar. Az önce gösterdiğim pazarda satıyorlar. Kıyafetler geliyor. Bolca kamyon görüyorum. Tır bile gördüm buraya gelen. Çünkü bir şeyler inşa ediliyor. Ya ev ya bilmiyorum bir köprü, yol. Böyle dümdüz ilerliyorum. Bu yol nereye kadar giderse oraya kadar ilerleyeceğim. Muazzam farklı görünüyor her şey bana şu anda. Her şey beynimde açılan yeni bir kapı gibi. Ama dünyanın neresinde olursam olayım kalbimi ısıtan görsel şu. Çiçekler, saksılar ve çiçekler. Direkt pozitif enerji veriyorlar. Bakın ev yapımında kullanılan tahtalar. Bir tarafları sivri, suyun altına batırmak için. Üst tarafları ise düz. Bunları kullanarak inşa ediyorlar evlerini. Evet, yolun sonu burası. Artık yol bitti. Tamamen göl başladı. Tekneler, botlar, hamaklar. Sostai. Hello, Sostai. Şurada bir büfe. Sostai. Sostai. Tünel Herban yolda bulduğumuz birayı kullanmayalım mı ya? Bakın şuraya. Öyle bir döngü yapmışlar ki bunu açıyorsun, bazılarından bir tane daha çıkıyor. Bakınız. Bir tane daha çıktı.
tekne bulmaya çalışıyoruz şimdi bir tane. Kolayca bulamıyoruz çünkü iletişim konusunda sorun yaşıyoruz. Elimden geldiğince çeviri kullanıyorum, vücut dili kullanıyorum ama bazen gerçekten işe yaramıyor. Güneşin altında sinirim bozuldu ya iyice. Söstay. Didn't answer. Okay, we want to. Söstay. Tenang. Patna vậy. Yes. Yes. Very good. Yeah. Anlaşmadık bile ama ben buzun içine girdim bile. Bir şeyler diyor. Hiç anlamıyorum ne dediğini. Sadece görselden gitmek istediğimiz yeri gösteriyoruz. Homestay yazdık arkadaşlar. Yani bir konaklama bulabilirsek oraya gitmek istiyoruz. Çünkü varmış bir tane. Direkt onu gösterdik. Öyle ya da böyle ayarladık, yemin ederim. Ayarlamadan ayarladık. Bindim direkt botun üstüne, dedim şuraya gidiyoruz arkadaş. O da bir şey demedi. O da hareket etmeye başladı. Hiçbir şey konuşmadık başka. Dạ rồi. Şunlar çubuklar hep balıkçılar için. Balıkçı ağları var orada. Balık tuzakları yani. Köye geldik. Gelmek istediğimiz yer burasıydı. Bana çok ilginç geliyor buraya bir köy demek. Çünkü alışık olduğum bütün köylerden çok farklı. Şu an gördüğümüz her şey suyun üzerinde yüzüyor. Geldik geleceğimiz yere, konaklayacağımız yere. Daha önce hiç bu şekilde bir yerden bir yere gitmemiştim. Yaşadığım en kendine özgün şey galiba bu. How much we pay to him? Không 70.000 Vì nó mới bị 10.000 Chắc rồi.
Thì cái miếng bầu đó có mấy mấy đấy. Mới. Cho được mấy mươi. Usually, we have a group. And then it should be 15, but don't have $10 is okay? 10? Oh, okay. We don't. Yeah. Huh? Có tên nè tên nong màu. Chơi cái bông vật. Có thay vô 30, thay vô 40, tay tục tịch cho cái 40. Con chào đang. Mấy bạn đang món này mình. Toplamda 10 dolar verdik arkadaşlar. Ki okey yani. Huzurlu bir köye benziyor değil mi? İnsanlardan uzak, karadan uzak. Geldiğimiz yerin ismi, eyaletin ismi Kampong Tom eyaleti. Şu kaldığımız yerin yan tarafında komünite ofisi var. Community ofis deniyor. Yani bu köyün gelirleri, burada harcadığınız paralar falan hepsi topluca böyle burada yaşayan halka gidiyor aslında. 2 tane homestay var. İkisinin geliri de, ikisine sunduğunuz katkılar da buradaki halka yayılıyor. Yaklaşık olarak toplamda şu çevrede, adalar çevresinde 2500'e yakın insan yaşıyormuş. Ama bizim olduğumuz bu küçük alanda 100'e yakın insan varmış. Burası kalacağımız oda. Şöyle bir alan. Yatak serdiler bize böyle. Battaniyemiz, yastığımız, her şeyimiz olacak. Ve her şey çok tatlı görünüyor, çok temiz görünüyor ve herkes güler yüzlü. Şurada tuvaletimiz ve banyomuz da var. Şöyle bir tuvalet. Şöyle bir banyo. Daha ne isteriz ki? Burası da tuvaletimizin manzarası. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Uzun zamanların en güzel uykusunu 20 dakika olsa da 20 dakika uykusunu uyudum. Birlikte yemek hazırlayacağız arkadaşlar, akşam yemeğini. Ama aç olduğumuzu söyledik, o yüzden bizi böyle hazır noodle'lardan hazırladılar. Bunları yiyeceğiz, bunu yiyeceğiz. Kanal müdavimleri bana çok gülecek şimdi. Kamboçya'ya ilk geldiğim gün yolda börülce görmüştüm ve çok sevinmiştim. Daha sonrasında börülceyi arasam da hiç bulamamıştım. Gözlerim... Ağlamadım arkadaşlar. Sonra hiçbir yerde bulamamıştım. Ve bulduğum zaman da şöyle bir poşet almıştım, tamam mı? Ama alalı da 3 hafta falan oldu ha. 3 haftadır ben bunu sırt çantamda taşıyorum. Olur da mutfak bulursam pişiririm diye ama buralarda mutfak yok arkadaşlar. Hiçbir yerde öyle bir fırsatı yakalayamadım. O yüzden yanımda tutuyorum. Ara ara böyle alıp ağzıma atıyordum. Şimdi sırası geldi. Artık bunları haşlama zamanı. Şöyle akşam yemeği hazırlanıyor burada. Sebzeler var, patates var. Uzun zaman olmuştu patates yemeğiyle arkadaşlar. Burada patates falan çok zor bulunuyor. Günümü güzelleştiren olay şu oldu. Menüde ne var? Menüde şurada balık var. Burada da patates. Şu balığı bir deneyeceğim. Balık buranın balığı. Ama şu an olduğumuz yerde balık tutmak yasak arkadaşlar. Buradaki balıkları korumak için. Ama yol üzerinde göstermiştim size balıkçıların nasıl ağ kurduğunu. Oralarda tutuluyor. Buralarda satılıyormuş. Zaten gölün gidebileceğimiz en yakın noktasına kadar yürüdüğümüz yer vardı ya. Orada görmüştük zaten balıkların nasıl taşınıp nasıl kutulandığını, nasıl paketlendiğini falan. Bayağı lezzetli. It's so beautiful. So delicious. Bir de patates. Akunbon. Ve sebzemiz. Harika. Ve pirinç gelecek galiba şuraya. Daha ne olsun ya? Cheers. They start from 5 years old. What? And
more than 11 and 12. 11 and 12, and then they go to middle school. And then they go on the land. The rich man, they send the student on the land school, but some family they attend they go to Patsadai, the community, Okay. the commune. Not far from the commune office. And Okay. we got Oh. Patsadai On the other side. commune. Yeah, Yeah, I've other seen on the map, other yeah. side, yeah. Okay. It's not that so far. After studying, he came back home. And things like that. And usually the kids they continue at school or they stay at home after to help the parents for the fishing, etc. They stay. Yeah, actually we got the rich man and the poor family. So the rich man, they don't care about health from their family. They send their children to study at Okay. land school. Yeah, because although they So the all attended, sorry. a public school, but their free time they study private school. You know, like additional subject like mathematics, English language, something like that. Oh, okay, I understand. And they usually they come down to the Tonle Sap. They come to the family on weekend, like Saturday and Sunday. Okay. Yeah, and the weekday they They go sleep back. there. Yeah, Okay. Okay. something like that. But the poor family, they study here. Yeah, they come and they help their parents to help catching parents. fish and doing some. Now they got some plantation. They planting like corn, pumpkin. Corn? Yeah, corn. Pumpkin? Corn, pumpkin, watermelon, something like that. I've seen. Huh? I went to the temple Yeah. and I've seen a rice field on the way. Yeah. But just one rice field. Um, I didn't see so many rice fields. we don't spend anything. How is okay? Electricity from the solar. Ah ouais, I wanted to ask. Yeah. It's all solar panel. Yeah, we use Okay. solar. Günaydın arkadaşlar. Sabah oldu. Evimizin önüne böyle bir market yanaştı. Manav yanaştı. Çok iyi ya. Her şey var. Meyve, sebze, cips falan da var içeride. Böyle nehir boyunca geziyor. Evlerin önüne gidiyor. Bakın bunlar da suyun içerisinde yetişen bitkiler aslında. Sünger gibi hafif. Ama bunlar kuruduktan sonra şöyle sepetler yapılıyor. Bakın örgülerle. Burada bir sürü çanta yapılmış. Şöyle çantalar. Yaratıcılık harika bir şey ya. Çocuklar okuldan döndüler. Sostai. Hello. Hello. Fine, thanks. How about you? Yeah, fine, thanks. Evleri böyle hareket ettiriyorlar. Bakın. Sağında solunda teknelerle. Karaya geldik dostlar. Suyun üzerindeki yaşamdan sonra karada olmak bir tık canımı sıkmadı değil. Çünkü su gerçekten
Gerçekten çok keyifliydi. Orada uyumak da çok keyifliydi. Yani sabaha kadar. Ver. Bas. Restaurant. Let's go then. Okay. Sabaha kadar balıkların sesini duyduk. Flup flup flup, o kadar çok balık var ki ve orası belli başlı örgütler tarafından, özellikle Avrupa Birliği tarafından korunan bir bölgeydi bizim gittiğimiz yer. İsmi Green Project. Tonle Sap Gölü'nün güney tarafını, doğu tarafını kapsayan Green Project dedikleri bir proje kapsamında olduğu için orada avlanmak da yasak, doğaya zarar vermek de yasak, balıkları yakalamak da yasak bizim olduğumuz yerde. O yüzden bir sürü balık vardı ve sabaha kadar flup 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 seslerini duyduk. Ama gerçekten çok güzeldi ya, çok huzurluydu. Trafik yok. Yani trafik, teknelerin sesleri trafik sayılırsa trafik bir o kadar var yani. Yani bir gün sonra şu kornaları duymak biraz canımı sıktı. Karşıdaki restorana gideceğiz, karnımızı doyuracağız. Çok acıktık. Dün yediğimiz yemeklere bayıldık bu arada. Ama sabah kahvaltı yapmak istemedik çünkü oraya kahvaltılık malzeme getirmek falan da bir hali sıkıntı. Ekstra uğraş veya ekstra masraf da yapmak istemedik. Let's go. Yemeğimizi yedik, otostopumuzu çektik. Kamboçya'daki son şehrimize doğru yol alıyoruz dostlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Takipte kalmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Okay. Bye. Eşe dosta takipçilerime topluca duyurulur. Başımıza bu da geldi. Kaza geçirdim. Bir motosiklet bana çarptı arkadaşlar yolda yürürken. Habire ağlayasım geliyor. Habire diyorum ki of ya, of yani beni buldu bunlar. Ama sonra diyorum ki daha kötüsü de olabilirdi. Gerçekten daha kötüsü de olabilirdi. Şuraya baksanız arkadaşlar, vücudumun her yeri kocaman kocaman morluk dolu. Gülerken bile babam acıyor ya. Böyle bir şey olamaz. Öyle yani. Bana yapabileceğiniz en büyük destek YouTube videolarımı izlemek olacak efendim.